Seni bu kadar kolay bırakacağımı mı sandın? Benden nefret edeceğini sanmıştım. Seni seviyorum ve seni her zaman seveceğim. Affet beni. Gitmek zorundaydım. Ağlama. Her şeyi anlıyorum. Alya'nın kaybolmasının ardından Cihan büyük bir acı ve hayal kırıklığı yaşadı. Ancak bu kızgınlık bile asıl meseleyi gölgeleyemezdi. Alya'dan veya Deniz'den asla vazgeçmeyecekti. Cihan Alya'nın iyi bir sebep olmadan gitmiş olamayacağına ikna olmuştu. Bu yüzden onu aramaya hemen karar verdi. Meydanda yaşanan trajediye ve omuzlarına düşen sorumluluğa rağmen kendine en önemli önceliği belirlemişti. Her şeyden önce Alya ve Deniz'in hayatta ve güvende olduklarından emin olmak istiyordu. Ancak bundan sonra Mardin'e dönmeye ve tüm trajik olayların sonuçlarıyla yüzleşmeye hazırdı. Arama uzun sürmedi. Alya çok uzaklaşmaya vakit bulamamış ve Deniz ile birlikte İstanbul'da kalmıştı. Cihan bağlantıları sayesinde hızla yerlerini tespit etti ve kısa süre sonra geçici olarak kaldıkları dairenin kapısında buldu kendini. Cihan'ın ortaya çıkışı Alya için tam bir sürpriz oldu. Kaçtıktan sonra onu bir daha asla görmek istemeyeceğinden emindi. Ancak onu gördüğünde nefret ya da kayıtsızlık görmedi. Acıya rağmen Cihan duygularının değişmediğini ve ailesini terk etmeyeceğini açıkça belirtti. Alya'ya bir zamanlar verdiği sözü tuttu, nerede olursa olsun onu bulacaktı. İlk duygular biraz yatıştıktan sonra, Cihan Alya'dan onu tekrar ayrılmaya iten şeyin ne olduğunu dürüstçe anlatmasını istedi. Alya Boran ve Meryem'in onu tehdit ederek Serhat'ın Cihan'ın oğlu olduğuna ikna ettiklerini itiraf etti. Onu sonunda yıkan ve hayatını mahvetmemek için ayrılmaya karar vermesine neden olan yalan buydu. Cihan onu dikkatle dinledi ve hemen bu sözleri reddetti. Kendisiyle Meryem arasında Serhat'ın babası olmasını sağlayacak hiçbir ilişki olmadığını açıkladı. Bundan sonra Cihan, Alya'ya Mardin'de ayrıldıktan sonra olan her şeyi anlattı. Meydandaki trajik olayları, Bora'nın ölümünü ve Sadakat'ın ölümcül kurşunu sıktığını gizlemedi. Duydukları Alya'yı şok etti. Yaşanan her şeyi acı içinde yaşıyordu. Ama şimdi en çok Deniz için endişeleniyordu. Ecmel'in çocuğu kaçırmaya çalışabileceğinden korkuyordu. Bu yüzden Cihan, Mardin'e aceleyle dönmemeye karar verdi. Alya ve Deniz'in güvenliği için onları, varlığından neredeyse kimsenin haberdar olmadığı uzak bir eve sakladı. Herkes için Alya'nın gerçekten ülkeyi terk ettiği ve Cihan'ın onu asla bulamadığı gibi görünüyordu. Alya ve Deniz güvenli bir yerdeyken, Cihan Mardin'e döndü. Onu bekleyen çok iş vardı. Soruşturmaya aktif olarak yardım etti, meydandaki olaylarla ilgili konuları tamamladı ve ailesine yönelik tehdidi nihayet ortadan kaldırmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Aynı zamanda Alya ve Deniz'i güvenli bir şekilde eve geri gönderebilmenin ancak o zaman mümkün olacağını anlayarak, malikanenin güvenliğini önemli ölçüde artırdı. Cihan onları bulduğunu kimseye söylemedi. Ona en yakın olanlar bile aramanın sonuç vermediğine ikna olmuştu. Bu arada Alya sadece Nare ile iletişim halinde kaldı. Şahin'in ölümünden sonra arkadaşının hayatının en zor dönemlerinden birini geçirdiğini biliyordu. Bu yüzden uzakta olsa bile ona manevi destek olmaya çalıştı. Aynı zamanda Feyyaz, Şahin ve Bora'nın ölümleriyle ilgili resmi bir soruşturma devam ediyordu. Toplanan deliller, Sadakat'ın eylemlerinin meşru müdafaa olduğunu ve Cihan'ın da sevdiklerini korumak için hareket ettiğini doğruladı. Bu nedenle ikisi de cezai olarak sorumlu tutulmadı. Buna rağmen, Sadakat yaşananları çok ağır bir şekilde atlatıyordu. Yaşadığı trajedinin acısını sonsuza dek taşıyacağını anlamıştı. Birkaç hafta geçti. Aile çevresindeki durum çok daha sakinleşince, Cihan İstanbul'a gitti ve Alya ile Deniz'i eve getirdi. Bu sefer malikaneye dönüşleri tamamen farklıydı. Alya için en büyük sürpriz Sadakat'ın tepkisiydi. Kadın artık ona kınayıcı bir bakışla bakmıyor ve geçmişte suçluyu aramıyordu. Sessizce Alya'ya yaklaştı, onu sıkıca kucakladı ve içtenlikle geri döndüğüne çok sevindiğini belirtti. Mardin'e dönmek, tüm zorlukların sonu anlamına gelmiyordu. Önlerinde hala birçok sınav vardı
Ama artık bunları ayrı ayrı aşmak zorunda kalmayacaklardı. Yaşadıkları tüm kayıplardan sonra, Cihan ve Alya ailelerinin gerçek gücünün tehlikenin yokluğunda değil, karşılıklı güven, destek ve her koşulda birbirlerini koruma isteğinde olduğunu anlamışlardı. Alya ve Deniz konağa döndükten sonra, hayat yavaş yavaş normal ritmine dönmeye başladı. Ancak herkes, yaşadıkları olayların onları sonsuza dek değiştirdiğini çok iyi anlıyordu. Evde Alya ve Sadakat arasında artık sürekli bir gerilim yoktu. Henüz gerçekten yakınlaşmamışlardı. Ama birbirlerine saygı duymayı öğrenmişlerdi. Sadakat Deniz ile giderek daha fazla zaman geçiriyor ve hatta bazen Alya'nın ne kadar çok sınavdan geçtiğini anlayarak ona yardım ediyordu. Cihan kaybettiği zamanı telafi etmeye çalışıyor. Neredeyse her boş vaktini Deniz ile geçiriyor ve Alya'ya karşı çok dikkatli davranıyor. Artık ona baskı yapmak veya hızlı kararlar almaya zorlamak istemiyor. Onun için en önemli şey, Alya'nın ona tekrar tamamen güvenebileceğini hissetmesi. Alya ona doğru ilk adımı atan kişi oluyor. Artık Cihan'dan hiçbir şey saklamıyor, deneyimlerinden bahsediyor ve her şeyi kendi başına çözmek yerine yavaş yavaş yardım istemeyi öğreniyor. Cihan onu yargılamadan veya geçmişten dolayı azarlamadan dikkatle dinliyor. Bu sayede bir zamanlar kaybettikleri yakınlık aralarında yeniden oluşmaya başlıyor. Nare Şahin'i kaybettikten sonra yavaş yavaş hayata geri dönüyor. Sık sık Alya ile vakit geçiriyor ve arkadaşlıkları daha da güçleniyor. Sevdiklerinin desteği, ilerlemek için gereken gücü bulmasına yardımcı oluyor. Biraz daha zaman geçtikten sonra Cihan, eski sözünü yerine getirmeye karar veriyor. Artık nikahlarını ertelemek istemiyor. Ama bu sefer büyük bir kutlama planlamıyorlar. Onlar için en önemli şey tören değil, birinin mutluluklarını tekrar yok etme korkusu olmadan resmen bir aile olma fırsatıdır. Ancak törenin arifesinde Cihan rahatsız edici bir haber alır. Ejmel'in intikam planı yapıyor olabileceğine dair kanıtlar ortaya çıkar. Bu sadece itibarlarını değil, tüm ailenin güvenliğini de tehdit eder. Cihan zor bir seçimle karşı karşıya kalır. Riski göze alıp töreni yapmak mı? Yoksa önce Alya, Deniz ve tüm sevdiklerini korumak için kendi mutluluğunu tekrar ertelemek mi? Bu, hikayelerinde yeni bir dramatik aşamanın başlangıcı olabilir. Önlerinde yeni sınavlar bekliyordu. Ancak bu sefer birlikte üstesinden gelmeye hazırdılar. Aileleri daha da güçlendi ve güven, destek ve karşılıklı sevgi artık kolay kolay yıkılamayacak bir temel haline geldi.